Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat katmer rulo poğaça tarifimle geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Yapılışı da bir o kadar kolay ve pratik. O zaman sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarifin hamuru için uygun bir yoğurma kabına 1 paket kuru maya, 2 çorba kaşığı kadar toz şekerini ilave ediyorum. Hemen ardından 1 su bardağı ılık süt, kullandığınız sıvıların mutlaka sıcağa yakın ılık olmasına dikkat edin. Hemen ardından 1 su bardağı da ılık suyumu ilave ediyorum. Spatula yardımıyla eklemiş olduğum malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Hemen içerisine bir tane yumurtanın akını ve 1 çay bardağı kadar da sıvı yağını ilave ediyorum. Tekrardan şöyle bir malzemelerimi karıştırıyorum. Yumurtanın sarısını poğaçalarımın üzerine sürmek için ayırdım. Ve daha sonra azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Yapmış olduğum tarifte toplamda 5,5 su bardağı kadar un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milimdir. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı, unun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin ununuzu. Yapmış olduğum tarifte hamurun kıvamı oldukça yumuşak, hafif ele yapışan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa poğaçalarınızda yaptığınız hamur işi tarifleri de yumuşak olacaktır. Hamurumu yeteri kadar yoğurduktan sonra üzerini streçle kapatıp ortam sıcaklığına göre yaklaşık 40 dakika kadar mayalandırmaya bırakıyorum. 40 dakikanın sonunda öncelikle hamurumun havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde mutlaka hamurunuzun havasını alın. Aksi takdirde yapmış olduğunuz hamur işi tariflerinden maya kokusu ve maya tadı alırsınız. Hamur yumuşak bir kıvamda olduğu için öncelikle masamı hafif unladım. Hamuru yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kesme aparatıyla hamurumu 2 eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum parçaları da tekrardan yuvarlak bir form haline getiriyorum. Bir tanesini tekrardan kabımın içerisine alıp üzerine kapattım. Hamurun üzeri kurumaması için ilk hamurdan başlayarak hafif unladıktan sonra kolay açılabilmesi için şöyle ellerimle yumruklaya yumruklaya açıyorum. Dilerseniz merdane ile, dilerseniz de oklavayla hamuru kare bir forma gelecek şekilde açma işlemine başlıyorum. Ben hamurumu açarken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Hamuru kare boyutuna getirdikten sonra 100 gram eritmiş olduğum tereyağını fırça yardımıyla hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Dilerseniz tarif için margarin de kullanabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar yağladıktan sonra hemen kenar kısımdan başlayarak ortaya doğru katlama işlemine geçiyorum. Bir tarafı katladıktan sonra diğer tarafı da üzerine katlıyorum.
Poğaçanın daha kat kat olabilmesi için yağlama işlemi gerçekten çok önemli. Katlamış olduğum kısma da tekrardan tereyağını sürüyorum. Ve son işlem olarak hamuru tekrardan iki eşit parçaya katlayarak yağının donması için buzdolabına kaldıracağım. Vaktiniz varsa kenarda da bekleterek dinlendirebilirsiniz yağının donması için. Vaktim olmadığı için 10 dakika kadar buzdolabında beklettim. Diğer hamurumu da aynı şekilde açmaya başlıyorum. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Buzdolabına kaldırmış olduğum ilk hamuru açma işlemine başlıyorum. Hamurun altını üstünü hafif unladım. Merdane ile üzerine hafif baskı uygulayarak hamuru büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Hamuru yeteri kadar büyüttükten sonra tekrardan kalan tereyağından bir kısmını fırça yardımıyla hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Katmer poğaçalar için ben iç harcı olarak kaşar peyniri kullanacağım. Siz dilediğiniz gibi dilediğiniz iç harçları kullanabilirsiniz, hazırlayabilirsiniz içerisine. Her türlü gerçekten muhteşem oluyor. Rendelemiş olduğum 100 gram kadar kaşar peynirine yarısını içerisine serpiştirdim. Kenar kısımlarından başlayarak rulo şeklinde hamurumu sarma işlemine başlıyorum. Ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde sarmaya dikkat edin. Kenar kısımlarının açılmaması için uç kısımlarını gördüğünüz gibi birbirine yapıştırıyorum. İlk poğaça rulomu bu şekilde hazırladım. Hemen onu kenara aldıktan sonra ikinci hamurumu da aynı şekilde açıyorum. Yapılışı inanılmaz derecede kolay ve oldukça lezzetli bir tarif. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Eminim sizler de tarifimi denediğinizde çok memnun kalacaksınız. İkinci rulo katmer poğaçamı da bu şekilde hazırladım. Hamur kesme aparatıyla 4 parmak olacak şekilde ölçü miktarını ayarladım. Siz dilerseniz daha ufak ufak da kesebilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime poğaçalarımın tamamını dizdikten sonra üzerine çok fazla kabarmaması için
bir miktar baskı uyguluyorum. Hemen kenarda bir tane yumurta sarısını hazırlamıştım. İçerisine 1 tatlı kaşığı kadar süt ilave edip çırptım. Fırça yardımıyla poğaçalarımın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Üzerlerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Çörek otu, susam veya haşhaş da tercih edebilirsiniz. Önceden ayarladığım 180 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar poğaçalarımı fırına veriyorum. 30 dakikanın sonunda fırınımdan poğaçalarımı aldım. Sizlerin de gördüğü gibi üzerleri çok güzel bir şekilde kızarmışlar ve oldukça kat kat olmuşlar. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.